Palemino'nun arka sokaklarındayız şimdi. Buralar böyle gördüğünüz gibi. Buen día. Te voy a comprar la mochila chiquito. No hablas español. ¿Qué tal? Bien. Gördüklerimiz buranın yerlileri. Onlar için buralar kutsal yerlermiş. O yüzden böyle bazen çıplak ayaklarla hep aynı kıyafetler giyiyorlar. Böyle buralarda görüyoruz. Churros a la hora. Gracias. Arkadaşlar abimiz, maç izliyoruz. evet ve abimiz Mert'in telefonunu aldı bana verdi. Dedi ki otur da maçı izle. Arkadaş ne yapıyor? Reglas del fútbol. Colombia muy feliz. Amigo, Colombia muy feliz. Yeah. Government. Y Colombia government. Fuck you. Fuck your government. Broken street. Why? I need a water. Water is free. Yolları düzeltiyorlar da onlara küfür edip duruyor. Mer sen mecbur mutlu şey izleyeceksin, maç izleyeceksin. Evet telefon yok. İzin vermiyor. İspanya Costa Rica maçı var şu an. Bunu izle diyor. Telefonu bırak diyor. Tatildesin diyor. Sürekli Haksız karışıyor. mı? Haksız mı? Vallahi haklı. Verme ha telefonu. Vallahi sonra kızdırır bizim Telefon arkadaşı. bende. Bu arkadaşımızın da doğum günüymüş. Feliz cumpleaños. Gracias. Happy birthday. Gracias. Keyifler yerinde mi arkadaşlarım? Keyifler çok yerinde. Süper, muhlar. Kendini de göster kendini. Bugün enerjisi çok yüksek. Saçları da bir harika bugün. Dün duş alamadığım için saçlarımı böyle yapıştırmıştım. Sabah geldim Isra'ların yanına. Isra diyor ki şampuanlanmışsın. Bugün ben senim. Ben yapıştırdım saçları. Bugün ben açtım Blendas reklamı gibi. Ne yapalım? Bir de burada banyolarda sıcak su yok arkadaşlar. Yok. Soğuk hiçbir suya şekilde yemin yok. ederim hava soğuk olsa bile soğuk suya duş almak biraz zor ama güzel. No problem arkadaşlarım. Alıştık. Aynen alıştık vallahi. Biz Mert'i biraz maça getirdik de izlesin arkadaşlarıyla. Öyle yani. Bizde durumlar böyle. Hola. Biz şimdi ara sokaklara girdik, geziyorduk. Böyle efsane yerler görmeye başlayınca dedik kamerayı açalım hemen. Aklımız kaçtı. Çok güzel hosteller var genelde. Ama doğayı hiç bozmadan yapmışlar resmen. Genelde bambu ağaçlarını kullanıyorlar. Bambu ağaçlarıyla inşa etmişler. Bu arada yürüdüğümüz yolu gösterir misiniz? Bak. Hemen göstereyim. Yerde kokonatlar bu arada. Kendimizi ormanda bulduk ya bayağı. Leyla yürüyoruz. Bizimkisi ana caddede hostelimiz. Biz 50.000 pesoya kalıyoruz. Gerçekten 2 kişi için çok uygun bir fiyat. Yani ne kadar yaptığını şöyle söyleyeyim size. 190 lira falan günlüğü. Ama buradaki hosteller ortalama günlüğü 90-95 binden başlıyor. Bu da bizim bütçemize ciddi bir darbe vuracaktı. Biz onun yerine oraya tutmuş olduk. O parayla da yedik, içtik. Evet ama hostelimizden de memnunuz. Çünkü şey gibi oldu. Göstereceğiz size de zaten. Bayağı boştu. Bir tane Fransız amca var. Bir tane de orada önce çalıştığını sandığımız, sonradan meğersem onun da bir yani oraya kalmaya gelen biri olduğunu öğrendiğimiz birisi var. Böyle 4 kişiyiz. Rahat, güzel geçiyor o yüzden. Gösteririz hosteli zaten. 5 aydır orada yaşıyormuş arkadaş. Nikola. Onunla da arkadaş olduk. O kadar benimsemiş ki biz çocuğu şey sandık yani görevli falan sanıyoruz. Gidiyoruz şikayet ediyoruz. Bu adam buraları temizlemiyor falan diyoruz. Sonradan öğrendik adam da meğersem kiralıyormuş orayı yani. Şöyle ya doğadasınız. Bu arada haşat olduk. Yani hani sinek kovucular, işte kremler, işte Amazon için uygun sinek kovucu bulduk. Onu aldık. Fayda etmiyor. Bacaklarımız haşat oldu yani. Evet ben lavanta yağı falan getirdim Türkiye'den. Normalde lavanta yağı sineğe böyle böceği kaçırır derler. Türkiye'de işe yarıyordu ama buradakilerde asla işe yaramıyor. Bir yere bir şey düşürün, bir parça bir şey. Karıncalar istila ediyor. Düşürmeyin. Hatta pardon lafını böyle düşürmeyin yani. Biz şeyi unutmuşuz. Çikolata kabı unutmuşuz çantanın içinde. Evet. Onu bulmuşlar. Affetmiyorlar. Karıncalar böyle
bir damlası düşmüş bir şeyin tezgaha bir bakıyoruz, her yer karınca. Bu Fransız amca da maalesef yaptığı yemeğin kabını falan kaldırmıyor. Her sabah mütemadiyen biz hostelin mutfağını temizliyoruz. Ama sonra son 2 gündür düzeldi. Söyleyince. Yaşlıdır dedik, hayır yapıyoruz dedik. Yine burada Playa Beach Bar diye bir yer var. Baksanıza. Ve böyle daha yeni yapım aşamasında olan da bayağı yer var. Şimdi burayla ilgili şöyle durumlar var. Fena. Öyle. Burayla ilgili şöyle bir durum var. Yürüdüğünüz zemin bozuk. Buraya yağmur yağdığında burası çamur. İşte bataklık oluyor yani ana yollar. Bu insanı üzebilir ama ortam o kadar pozitif ki. Her şey, doğası, insanları, işte yani her şey çok pozitif burada. Her şey çok pozitif burada. O yüzden bazı şeyleri görmezden geliyorsunuz. Evet. Kesinlikle doğru. Az önce mesela işte 2 dakika oturalım maça bakalım dedik. Buranın bakkal ama oturulacak yeri olan kafe gibi yerleri var. Yani adamın biri geldi mesela. Hani normalde çok yanına yanaşmak istemezsiniz ama bu adam da kimmiş falan dersiniz. Adam şey yaptı. Ya gülümseyin. Bugün güzel bir gün. Gracias. Gülümseyin falan diyor yani. Hani etkileniyor insan ister istemez. Yani maddi olarak çoğu iyi durumda değil ama çok mutlular. Evet. Adamlar yani buradaki insanlar mutlu olmaya çalışıyorlar, deniyorlar. Ki bence de çoğu çok mutlu. Bu arada şu arkamda gördüğünüz kocaman bir kovamsı şey var ya. Ona bizim hostelde de var aynısından. Yağmur falan yağınca işte su birikiyor. İçerideki su sistemini öyle sağlıyorlar. O yüzden biraz da sıcak suyumuz asla olmuyor burada. Çünkü oraya dolan su neyse onu kullanıyoruz bütün hostel içinde. Sıcak suya da ihtiyaç yok. Hava zaten çok sıcak. Ama ısrar. Bence var. Hatta bence şöyle söyleyeyim size. Bence su sıcak. Asla Ben- değil. Böyle gündüz serinlemeye giriyorum. Bu ne ya diyorum. Daha havadan daha sıcak yani. Bence burada kızlar erkekler farkı olarak düşünebiliriz. Çünkü Zozan da şikayet ediyordu. Alaz da şikayet ediyordu. Keşke sıcak su olsun diye. Erkekler daha mutlu. Alışmışsınız sıcak suya. Adanalıyız arkadaş. Serin su, soğuk suyu da yapman lazım. Ilık olsun en azından ya. Ona da razıyız. Neyse alıştık ama bu arada şikayet etmiyorum yani. Yavaş yavaş alışıyorum. Öyle de Önce yaparsın. kafamı sokuyordum, sonra kolumu sokuyordum. Şu an lönk diye girebiliyorum. Bu arada böyle bir yere geldik. İçerinin tatlışlığı nedir? İşte bunlar pahalı yerler. Yani burada konaklarsanız muhtemelen bütçe sarsılır. Ama biz ne yapıyoruz? Ucuz yerde kalıyoruz. Daha çok yeri görüp daha çok işte keşfedecek yeri keşfediyoruz. Bize acayip bütçe Kalıyor yani. kalıyor para yani kalıyor, sağlıyor. Biz de onu değerlendiriyoruz. Yani sonuçta uyuyoruz, kalıyoruz. Ama tabii böyle ortamlarda güzel olabilir. Yani ama biz de zaten hostelde yani uyanıyoruz işte bir şeyler atıştırıp zaten kendimizi dışarıya atıyoruz. O yüzden öyle hostel efsaneymiş, şeymiş. Pis olmasın yeter şu anlık bizim için. Burada havuz var mı? Havuzda yüzüyor insan. Bizim de havuzumuz var. bir tek ayağımız, havuzumuz var. ayak boyu. Bakın bu yürüdüğümüz yol nereye çıkıyor? Dırıt dırıt dırıt. Okyanus. Şimdi evde hostelde durup ne yapacağız arkadaş? Şu manzara varken değil mi? Okyanus inanılmaz dalgalı bu arada. Bu iyi hali bu arada. Evet. Çok iyi hali.
Palomino dediğimiz yer burası. Şurası ana yolu. Biz buradan geldik. Bizim hostelimizde yanılmıyorsam burada bir yerde. Bakayım hemen bulabilecek miyim? Evet, Carrera 6 dediği yer. Bizim hostelimiz şurada bir yerde. Buradan geliyorsunuz. Buradan gelince okyanusa çıkıyorsunuz. Bakın gece gittiğimiz yer burasıydı. Buradan da kayıyorsunuz. Ta yukarıdan böyle gelip kayıyorsunuz. İki tarafından da dağlardan gelen nehir var. Hepsi okyanusa akıyor. Şu gördükleriniz buranın yerlileri. Daha önce göstermiştik size. Onları için burası çok kutsal bir yer. Dolayısıyla bu köyünlerinden buraya iniyorlar ve yaptıkları şu küçük çantalar var. Her yerde gördüğünüz çantalar. Onları satmak istiyorlar. Yani gördüğünüz gibi buralarda da işte köy evleri var. Bunların çoğu hostel. Biz de şimdi şuradayız. Este Aki. Bu gördükleriniz hep işletmeler. Bazıları çok pahalı. Bazıları normal. Ama bence Cartagena'da kesinlikle ucuz. Çok ciddi bir fiyat farkı var. Burada 3... Pardon. Burası gerçekten çok daha güzel oradan bence. Bakın yine surf yapanlar var orada. Bunlar özel işletmeler. Onların plajları. Burası surfçiler için biçilmiş bir kaftan. Eğitim de alabiliyorsunuz. Mesela bir olay daha var. Dalga boyları çok yükseldi. Biz geldiğimizde bakın şu köşeden burası yürüme alanıydı. Yani sahil kumlar yüksekti ama şimdi bakın dalga gele gele aşındırdı. Deniz yükseldi. Dolayısıyla burada yürüyecek alan kalmadı bize. Yüzenler var. Orası boy mesafesi. Bakın bahsettiğimiz surf kiralama yeri burası, arkamdaki yer. Oradan surf tahtanızı kiralıyorsunuz. Burada surf yapıyorsunuz. Veya surf dersi alabiliyorsunuz. Gracias amigo. Şu an denizin en iyi durumu diyebilirim yani. Burada da kumlar buradaydı. Şu tahtanın olduğu yerdeydi. Deniz aşındıra aşındıra buraya kadar geldi. Şimdi plaja geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Her gün geldiğimiz yol aslında burası. Böyle yine burada empanada satan yerler var. Burada böyle meyve, mango, muz, kıyafet satan yerler var.
Bu arada kaldığımız hostelin orada atıyorum işte mesela bir bira 3000 peso. Geliyorsunuz hemen burada 5000 pesoyu satıyorlar. Arada 600-700 metre falan anca vardır. Belki 1000 metre ya 1 kilometre falandır yani. Tam okyanusa geldiğinizde fiyatlar 2 katı artıyor neredeyse. No. Bu biraz önce eşkıyalık yaptı. Bu papağan biraz eşkıya bir papağan. Oradaki kadını ısırdı. Kadın kola almaya çalışıyordu. Dolaptan gitti ona saldırdı. Çok komik ya. Burası onun mekanı bu arada. Burada yaşıyor. Hep bu çitin üstünde duruyor. Yollar hep böyle. Bozuk ama bizi rahatsız etmiyor. Bence de ve olması gereken de bu bence. Yani şuraya asfalt dökseniz buranın bütün özelliği gidecek. Bakın buradaki mimari de hep böyle. Böyle çalılardan altına da genelde bambu ağaçlarından şöyle. Şu arkamda gördüğünüz yerde buranın en zenginlerinin geldiği yer olmalı diye düşünüyoruz. İçeriye adamlar bayağı 5 yıldızlı otel yapmış yani. Hoşumuza gitmedi, sevmedik. Doğasını bozmuş gibi. Bir de şu an hummalı bir çalışma içerisindeler. Bakın buraları falan tekrar onarıyorlar. Sezonu hazırlıyorlar. Aralık'taymış buranın sezonu. Biz Kasım ayındayız. Aralık'ta buralar iyice kalabalıklaşacakmış ama her gün gelen giden bir sürü insan var. Böyle bile çok güzel ama ya. Biz böyle tam hani sakin sezona denk gelmiş olduk bilmeden. Güzel oldu ama bence. Ama buradaki son günümüz. Ya. Ya şu ana kadar Kolombiya'da gezdiğimiz listemde en üst sırada burası var. Bakalım geçen başka benim de bir yer öyle. olacak mı? Burası Türkiye'nin Olimpos'u gibi düşünün. Böyle daha bohem. Ama Olimpos'un eski halleri diyelim. Evet, Bunu belirtelim. Olimpos'un çünkü affedersiniz de içine sıçmışlar. Yani biz birkaç ay önce gittik. Kaldırım yapmak nedir mesela Olimpos'ta arkadaş yani? Bütün doğasını bozuyorlar. Bir de oradaki işletmeciler artık iyice böyle ne de olsa biz para kazanıyoruz. Biz off sezonunda yani Mart'ta mı gittik? Öyle bir şey demek. 2 kişi 500 lira ödedik. Biz resmen buraya bir haftalığına o kadar para ödedik. Tamam yani ülkenin şartları farklı, kiralar işte masraflar, elektrik, su bir sürü şey. Ama yani ne bileyim bu kadar da tekel kafasında olmayın abi. Yani hani birazcık da salın. Bu kadar bohem bir hayat sunuyorsunuz. Oradaki amaç zaten bu. Bohem takılmak. Yani rahat takılmak. Doğayla iç içe yaşayalım. Hani ne bileyim elektriğimiz olmasın gerekiyorsa ama onu yaşayalım diye gidiyor insanlar bu tarz yerlere. Ondan sonra işte bütün her şeyi düzenleyip bir küçük şehre dönüştürüp üstüne de fiyatı 3 katı 5 katına çıkarınca bir anlamı kalmıyor. Üstüne bir de asfalt. Tamam asfalta hadi bir şey diyemeyeceğim. Çakıl, Arnavut kaldırımı. Arnavut taşlarından işte yapılabilir falan. Ama yani bu yola mesela şuraya kaldırım yaptığınızı düşünsenize. Gitti bütün özelliği gider. Yani doğayla iç içesin. İnsanlar bunu istiyor. Ben doğa görmek istiyorum. Zaten hayatımız betonarmenin içinde işte asfaltın üstünde geçti. Yani kaç yıldır Ankara'nın taş betonları arasında hayatımızı yaşıyoruz. Biz doğa görmek istiyoruz. Bir geliyoruz hop kaldırım yapmışlar. Çok üzüldük. Gerçekten Olimpos'a son gittiğimizde üzülerek döndük yani. Burası Olimpos gibi daha böyle bohemi, daha doğayla iç içe, her yer yemyeşil. Artıları, eksileri var. Ama eksileri gerçekten rahatsız etmiyor. Bakın oradan iguana geçiyor. Bakın. İşte yani doğayla iç içeyseniz buna katlanacaksınız. Beni rahatsız etmiyor. Benim tek şikayetçi olduğum şey burada. Kum karıncası mı diyorlar? Görünmeyecek kadar minicikler yani Sinek. gerçekten kum sineği mi, kum karıncası mı artık ne bilmiyorum. Öyle bir ısırıyorlar ki bacaklar zaten şu an 7 yaşında erkek çocuğu. Eğer kaşırsanız orası iltihaplanıyor, şişiyor. Benim oldu mesela. O yüzden biz krem getirmiştik, onu kullanıyoruz.
Ama yani dediğim gibi yani o kadar mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz ki birçok şey bozmuyor o huzurunuzu, mutluluğunuzu. Mesela burada bir tane fırıncı var. Aynı ürünleri 600 metre ileride yarı fiyatına alabiliyorsunuz. Ve oranınki daha güzel. Bizim de favori mekanımız orası. Birazdan göstereceğiz size orayı da. Bakın 30 santim pizza fiyatları da böyle. Yani 80 liraya falan vejetaryen var. Hawaii dedi işte muhtemelen. Evet, jambon ve karamelize ananas var. Yani nereden baksanız bir 80 liraya falan 30 santimlik bir pizza yiyebiliyorsunuz. Burası en işte caddesi buranın. Biz de burada kalıyoruz. Bakın şunun yanındaki yer, şu yeşil kapılı yer bizim hostelimiz. Burada böyle restoranlar var. Burada da böyle bir bar var. Çok merkezi bir yerdeyiz. Ve bence sorduk etrafa. Burada tekli yataklar 30-35 binden başlıyor. Biz ikimiz özel odada 50 bin pesoya kalıyoruz. Bence gerçekten iyi fiyata kalıyoruz. Hep iyi yanını övdük. Kötü yanlarından biri de bu. Maalesef çöpleri böyle çok geç topluyorlar burada. Belediye buraya bakmıyor. Neredesiniz? Belediye. İşte burada belediye çalışıyor. Ha bu arada bakın yolu kazıyorlar. Giderlerle ilgili sorun var galiba. Onu düzeltiyorlar. Ah oralarda ne tatlış dükkanlar vardı, size gösterecektim. Ah. Olsun. 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 Benzer şeyler görürsek göstereceğim. Burası da favori mekanımız. Bakın şu baker dedi. Fırın işte burası. Eve 300 metre falan. Biz buradan geliyoruz sabah 8.30'da sıcacık ekmek çıkıyor. Peynirli ekmek, çikolatalı ekmek favorimiz. Şimdi buradan bir şeyler alacağız öğle yemeği için. Bunlar fiyat olarak da çok iyi. Hala. Bakın şunlar 3000 peso. Bunlar çikolatalı, bunlar peynirli. Biz bunlardan alıp gömüyoruz buradan sürekli. 3000 peso da işte 11 lira falan tekabül ediyor. Şimdi öğle yemeği alacağız. Şimdi burada herkes birbiriyle çok hızlı arkadaş oluyor. Şimdi artık bir hafta burada vakit geçirince böyle buranın erbabı gibi olduk. Herkesle selamlaşıyoruz. Oo dostum ne haber falan. Çocuğun adı Alex de arkada kaldı. Şöyle domatesli peynirli kocaman bir ekmek aldık. 6000 peso ödedik buna. Öğle yemeğimiz yanına da domates, kapya biber, mis bitti gitti. Bize afiyet olsun.